YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum değerli dostlarım. Bugün 75 metrekarelik dış mantolaması yapılmış çok güzel bir ev incelemesi yapacağız. Gayet güzel peyzajı yapılmış ve diğer evlerden farklı olarak 2 yıldır da kullanılan bir ev incelemesi yapacağız. Yani bu evler kullanım anında, kullanım sırasında ne kadar eskimeye maruz kalıyor? Peyzajı yapıldığı zaman göze ne kadar hoş görünüyor? Size bunları anlatacağım. Ev sahibi bahçeye güzel bir peyzaj düzenlemesi yapmış. Bu konuda da iyi bir firmadan danışmanlık alarak bu işlemleri kendisine yaptırmış. Gerçekten çok şık bir bahçe alanı sağlanmış. Bu ev belirtmiş olduğum gibi 2 yıldır kullanılan bir evdir. Dışı mantolamalı şekilde yapılmıştır. Emirhan Prefabrik yapmış olduğu evlerinde zeminden anahtar teslimine kadar her şeyi tek elden takip ederek size evinizi yaparak teslim ediyor. 2 yıl kullanılmış bir evden bahsediyoruz. Dış tarafında, iç tarafında kendi gözünüzle bir prefabrik ev 2 yılda ne kadar eskiyebilir veya eskime olmadıysa da bunu kendi gözünüzle görmenizi istediğim için bu evi çekmek için ev sahibimizden izin aldık. Evimiz profil ayaklar üzerine yapılmış. Alt tarafında da havalandırmasını buradan gördüğünüz şekilde 2 taraflı havalandırması yapılacak şekilde altta yerden boşluğu olacak şekilde profil ayak üzerine kurulmuş bir evdir. Alt tarafından ne kadar yalıtım yapılmış, cumbalarındaki işte PVC'lerindeki yalıtım oranı yeterli mi? Bunu ev sahibimizle en sondaki röportajda da konuşuyor olacağız. Şu anda bu güzel evimizin yan tarafına bakıyoruz. Bu evde ısınma belirttiğim gibi sobayla yapılıyor. Prefabrik evlerde soba kullanılır mı? Soba bu evi ısıtır mı? Ya da yangına sebebiyet verir mi gibi sorularınızın cevabı olarak buyurunuz. İşte 2 yıldır sobayla ısınan bir prefabrik ev. Yan duvarlarında bakın dış tarafında size ısrarla tavsiye etmiş olduğum bu mantolamayı görüyorsunuz. Gerçekten size yalıtım anlamında, ısı ve ses yalıtımı anlamında çok ciddi katkılar sağlıyor. Israrla tavsiye ettiğim diğer husus ise evinizin ön tarafına geniş ve yüksek şekilde yapmanızı istediğim cumba bölümüdür. Bunu da yine altını çizerek söylemek istiyorum. Evimize arka tarafından bakıyoruz. Yukarıda sandviç panel kullanıldı bakın. Burada yine güneş enerjisiyle sıcak su evinize geliyor. Bu şekilde sıcak su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Sobayla belirttiğim gibi ısınma sağlanıyor. Evin üst tarafında sandviç panel kullanıldı. Çatı yüksekliği normal çatılardan biraz daha yüksek yapıldı ki yukarı taraftan ısı ve yağmur sesi, dolu sesi anlamında size ek avantaj sağlasın. Mantolamaya dilerseniz yakından da bakabiliriz. Gerçekten güzel bir tercihtir. Verdiğiniz paranın karşılığını alacağınızı düşündüğüm bir yöntemdir. Hazır burada açıkta görünüyorken sandviç panelin de iç tarafını görmenizi istiyorum. Bakın üst tarafında saç, alt tarafında saç, orta tarafında da bakın burada yüksek densiteli yalıtım malzemesi bulunuyor. Çatınızı bununla yaptırdığınız zaman size güzel bir yalıtım sunacaktır. Evimizin arka tarafından da görünüşünü arz ediyorum. Birazdan verandaya ve içine geçeceğiz. Evinizin alt tarafını profil ayak ve yerden yüksek yaptırdığınız zaman karşılıklı şekilde havalandırma menfezi koyarsanız alt tarafta rutubet oluşmasını, böcek ve diğer haşerenin oluşmasının önüne geçmiş olursunuz. Şimdi bu güzel evimizin verandasına ve iç incelemesine geçiyoruz dostlarım. Beğenmeyi, takip etmeyi, sevdiğiniz insanlarla fikir alışverişi olması için bu güzel evi paylaşmayı lütfen unutmuyorsunuz. Ev yerden kısmen yüksek yapıldığı için basamakla verandaya çıkmanız gerekiyor. Gri renkli trabzanları da görüyoruz. 15 metrekarelik evin verandasına bakıyoruz. Büyük bir yemek masası ve diğer tüm ihtiyaçlarınız için gayet yeterli bir alan sağlayacaktır. Ev sahibimizle birlikte kendileriyle video sonunda röportajı mutlaka izleyin. Prefabrik evinizi yaptırırken söylediğim hususu tekrar ediyorum. Geniş ve yüksek bir cumba, geniş bir veranda ve evinizin dış mantolaması hem görünüm hem ferahlık açısından bu üçünü mutlaka ihmal etmiyorsunuz. Geniş veranda sizin burada en fazla vakit geçireceğiniz yerlerden birisi olacaktır. Cidden burayı size gönül rahatlığıyla büyük yapmanızı öneriyorum.
Evimizin verandasında yine geniş bir PVC kullanıldı. Beyaz renkli karolajlı bir model tercih edildi. Giriş bölümünde yine çelik kapı yerine PVC doğraması tercih edildi. Bir kere daha size teşekkür etmek istiyorum. Sizin desteklerinizle YouTube plaketimizi aldık. Şimdi evin girişinde bakın hemen sol tarafta burada mutfak bölümünü görüyoruz. Mutfakta krem ve gri tonlarında bir renk tercihi yapılmış. Geniş açıdan mutfağa baktığımız zaman siyah renkli ankastre takımını görüyorsunuz. İç tarafında yine burada çıkıntılı 3 boyutlu gayet güzel seramikleri kaplamayı görüyorsunuz. Burada da yine tezgahımız siyah renkli, üzeri simli bir tezgah tercih edilmiş. Mutfak bölümünün modellerini merak ettiğinizi bildiğim için yakın açıyla da göstermek istiyorum. Üst tarafta gri dolap kapakları tercih edildi. Aralarda gri daha koyu renklerde tercih edildi. Kulplar siyah yapıldı. Ada tezgahı da görüyorsunuz. Burada tezgahı alttaki bu dolaptan biraz daha büyük yapılıyor. Altına da sandalye girecek şekilde düzenlendi. Ankastreye de yakından bakabilirsiniz. Siyah renkli, parlak camlı bir ankastre tercihi yapıldı. Burada nispeten U gibi bir tezgah yapıldığı için size geniş ve kullanışlı bir alan sağlıyor. Mutlaka ve mutlaka olmazsa olmaz diye tavsiye ettiğim mutfak bölümünde burada pencereniz. Lavabodaki bulaşığınızı yıkarken ya da burada işte bir şeyinizi pişirirken ekstra havalandırma, aynı zamanda aydınlık sağlıyor. Mutfak bölümünden salon tarafına doğru döndüğünüz zaman salon ve mutfak aynı, yani birleşik, ayrı yapılmıyor gibi görünse de mutfak sol tarafta bakın ada tezgahla nispeten salondan ayrılmış gibi size dizayn edilmiş şekilde teslim edilmiş. Bakın salonla mutfak aynı yerde gibi, kapalı mutfak yok gibi görünüyor. Ancak asıl kullanımda ada tezgahla ayrı mutfakmış gibi aynı konforu almış oluyorsunuz. Ayrı mutfak olmadığı için de daha geniş bir salon, daha ferah bir salon alanı elde etmiş oluyorsunuz. Evin renkleri gayet güzel dizilmiş. Gerçekten kombinler çok hoş yapılmış. İleride burada şöminemizi görüyorsunuz. Şömine ile bu evler ısınır mı sorunuzun cevabı da burada. Arkasında patlatma taş denen böyle mermerle kaplamasını yaptırdığınız zaman sıcak hem duvara vurmuyor hem de burada birikerek evi daha rahat şekilde ısıtıyor. Burası 2 yıldır kullanılan bir ev. Bu ısınma sobayla yapılabildiğini gerçekten müşahede ettik. İlave olarak tabii ki burada klima da yazın kullanım için konmuş durumda. Yüksek ve geniş pencere yaptırırsanız salonunuzda çok daha ferah ortam sağlarsınız. Cumbamız gerçekten inanılmaz ferah bir alan sağlamış. Yüksek ve geniş PVC gerçekten çok ferah bir ortam sunuyor size. Şu açıda bakın, gerçekten kahve içmek gayet keyifli olacaktır. Doğrudan bahçenize bakarak bu keyfi sizin de yaşamanızı diliyorum. Beğenmeyi, takip etmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız. Sizden gelen desteklerle diğer altın plaketimizi de almak istiyoruz. Evin planını tam olarak aklınızda oturması için tekrar gösteriyorum. Buradan giriş yaptık. Sol tarafta mutfak bölümüne baktık. Mutfak bölümünden ortada bir holümüz var. Bunun sağ tarafında da oturma alanı olarak çok geniş bir salon var. Ev belirtmiş olduğum gibi net oturum alanı 75 metrekare. Ancak prefabrik evler betonarme evlere göre çok daha fazla kullanım alanı sunacağı için çok daha belki 90-100 metrekarelik bir betonarmede aldığınız verimi ve ferahlığı alırsınız. Salondan geçtiğiniz zaman burada 3 metrekarelik bir hol var. Sol taraftaki yatak odasına bakalım. Öncelikle beyaz, sade, şık, burada Amerikan panel kapıyı görüyorsunuz. Aynı şekilde iki yatağın gayet rahat bir şekilde sığabildiği bir oda. Aynı zamanda çok yüksek ve gayet de geniş, yani derinlik anlamında bir dolapta ferah bir şekilde sığmış. Bakın, derin bir dolap yaptırılmış. Yine karşıdaki odaya da bakalım. Burası da diğer yatak odası.
Hani kapılarda, iç malzemelerde siz de görün istiyorum. 2 yıl bizzat kullanılmış, oturulmuş ev. Yani hiçbir deforme, eskime ben göremedim. Eğer görüyorsanız siz de lütfen yorumlara yazın bunu. Geniş pencere bu taraftan da size ferahlık sağlıyor. Bu evde beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz detayları, şurası da bu şekilde yapılsaydı çok daha güzel olurdu dediğiniz yer varsa lütfen yorumda paylaşın. Çok güzel bilgi alışverişi olduğunu görüyorum yorumlarda. 6 metrekarelik banyo tuvalet bölümüne bakıyoruz. Burada 130'a 110'luk çok geniş bir siyah renkli karolajlı duşakabin görüyorsunuz. Sade ve güzel bir mobilyayla banyo mobilyası yapılmış durumda. Bakın normal kullanılan ev olduğu zaman aklınızda çok daha rahat oturduğunu biliyorum. Hani çamaşır makinesi nereye konacak, buzdolabı nereye konacak gibi sorularınız olmuyor. Çok daha kolay bir şekilde evin planını anlayabiliyorsunuz. Evin fiyatı açıklama bölümünde metrekare bazında veriliyor. Bu metrekare standart bir evin standart mobilyalarla mantolaması hariç anahtar teslimi fiyatıdır. Bu fiyatla ihtiyacınız olan evin metrekaresini çarparak net maliyetini çıkartabilir ve kendi evinizi yaptırabilirsiniz. Firmalardan para almıyorum. Bunları size danışmanlık olsun, aklınızda bu evlerin maliyeti ve dizaynı hakkında fikir olsun diye çekiyorum. Bu işten de tek gelirim YouTube'dan gelen video geliridir. O da sizin sayenizde, sizin desteğinizle oluyor. Onun için bilhassa rica ediyorum beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı, gönder tuşuna basmayı, etkileşimi arttırmayı lütfen unutmayın ki bu kanal ayakta kalsın. Size daha fazla model içerik sunabileyim. Evin maliyetini hesaplarken açıklama bölümünde vereceğim rakamlar standart mobilyaları içerir. Yani eğer bu şekilde değil de vakum kapak isterseniz, hani country kaplama denen kapaktan isterseniz örneğin bunu ödemeniz gerekir. Evinize mantolama yaptırmak isterseniz bunu ilave olarak ödemeniz gerekir. Daha büyük bir mutfak dolabı, daha farklı dizayn edilmiş bir banyo mobilyası isterseniz bunlar için ek ücret ödemeniz gerekir. Bunu aklınızda bulundurmanızı istiyorum. Veya bu evi alt tarafını yerden 2-2,5 metre yüksek yaptırıp onun da orayı bir üretim yeri olarak kullanacağım derseniz eğer, atölye gibi yapacağım derseniz bu yükseltmenin de bir bedeli oluyor tabii ki. Ancak standart şekilde yapılmış, taş yünüyle yalıtımı sağlanmış duvar aralarında bu şekilde 240 santimlik yerden yüksekliği yapılmış evin maliyeti açıklama bölümünde verdiğim şekildedir. Birazdan ev sahibimizle hemen röportaja başlıyoruz. Bu samimi röportajı da kaçırmadan ve dikkatle izlemenizi istiyorum. Çekiminden keyif aldığım bu güzel evi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için beğenmeyi unutmuyorsunuz değerli dostlarım. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalmanızı diliyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hemen röportajımıza geçiyoruz. Prefabrik evi özellikle böyle bir arazide mekan oluşturmak için hem fiyat hem de çabukluk açısından tercih ettik. Yapan firmamız sağ olsun zaten temelde biz kendisini daha önceden de araştırıp internet üzerinden araştırıp bulduğumuz için neyi nasıl yaptığını az çok fikir sahibi olarak kendisiyle anlaştık. Daha sonra kendisiyle anlaştıktan sonra elbette ki kişilerin kendi isteklerine göre, hani bizim de olmak üzere kendi isteklerine göre bir takım değişiklikler, farklılıklar talebimiz olabilir. Örneğin merdiven konusunu doğrudan doğruya ileri doğru olması gerekirken bizim talebimiz de yanlamasına, maddi yönden daha ekonomik oluşu betonarmeye göre artı çok daha hızlı bir şekilde yapılabilir olmasından kaynaklı. Eşimin de söylediği gibi bu prefabrik evleri ben internetten araştırdım gelmeden önce. İbrahim Bey'in yapmış olduğu prefabrik, Emirhan Prefabrik olarak internette buldum. Çok hoşuma gitti. İlk direkt oraya geldik zaten. Yapmış olduğu evi de çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Bu güzel günde cumbamızda oturduk. Gelen arkadaşla sohbet ediyoruz. Prefabrik evlerinizi yaptırırken biz çok alçak olmamasına
dikkat ettik. Yüksek olması daha ferah bir alan size sunuyor. Mümkün olduğunca evinizi çok küçük olmamasına, kullanılan malzemelerin kaliteli olmasına dikkat etmenizi öneriyorum. Eşimin söylediği bir noktada hani küçük olmaması noktasında tabii ki bu bir ekonomi durumudur. Yani küçüklük, büyüklük kişilerin ekonomik gücüne bağlı olarak tabii değişebilir. Ama yine de katılıyorum tabii ki mümkün olunca daha geniş olması, daha büyük olması kişilerin yaşam standardı, yaşam ferahlığı açısından önem taşıyor. Onun dışında benim evde çok eskilerden beri hep üzerinde durduğum konu yalıtım hususudur. Yani evin evet genel anlamda dış mantolaması yapılmasına karşın benim naçizane yeni yaptıracak prefabrik ev yaptıracak kişilerden naçizane önerim sadece mantolama yani yan mantolamadan ziyade evin alt ve üstünün de mantolamasının yani ısı yalıtımlarının yapılmasının çok daha sağlıklı olacağını, kişilerin enerji tasarruf açısından bu noktada önem taşıyacağını düşünüyorum. Bunun yanında evde yine eşimin dediği gibi ürünlerin seçiminde kullanılan malzemelerin kalite hususuna çok dikkat edilmesi gerçekten çok önem arz ediyor. Aksi takdirde çok kısa süre içerisinde sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bunun yanında bir diğer hususta evinize daha sonradan taktıracağınız bir takım müştemilatlarla ilgili olarak prefabrik sistemi yapan firmayla önden bütün bunların görüşmesini, bilgilerini paylaşarak bütün gerekli tesisat ve bağlantıların önceden yapılmasının sağlanması da ayrı bir önem taşıyor. Prefabrik evlerde bahçe dizaynları da çok önemli. Bunları da evinizi yaptırdıktan sonra biraz beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bahçenin konumunu iyi anlamak adına bir süre beklendikten sonra bahçe düzenlemesini, peyzajını yaptırırsanız çok çok daha iyi oluyor. Nurettin. Bu kadar. Eşime sonuna kadar katılıyorum bu konuda. Yani ev yapıldıktan sonra çevre düzenlemesi için çok acele edilmemesi, yani belki toprak alan olabilir ama bunun çok fazla önem taşımadığını, iyicene oturup iyicene bir planlaması yapıldıktan sonra çevre düzenlemesi yapılması çok daha sağlıklı olacak o konuda. Şu anda iki tarafı çam ormanlarının kapladığı tepe olan ve de tamamen ağaçlık bir ortamın içerisinde böyle bir ortamda böylesi güzel bir evi bizlere oluşturup kullanmamıza sunan İbrahim Bey ve ekibine sonsuz teşekkür ederim. Emirhan Prefabrik, İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Eşi Elif Hanım'a da buradan selamlar, sevgiler sunuyoruz.